Şimdi size tüketim alışkanlığından kurtulmanın en büyük ipucunu vereceğim. Beni iyi dinleyin. Lütfen bu numaraları yemeyin. Zenginleşmemizi istemiyorlar. Bu noktada tüm biriktirdiklerinizi bir gün ani bir kararla harcama yanlışına mı düşüyorsunuz? Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir hikaye anlatmak istiyorum. Aslında bu hikayeden çok güzel çıkarımlar yapacağımızı da biliyorum. Hikayenin sonunda güzel bir sürpriz var. Hepimiz bir şey bir anda olsun bitsin isteriz. Bir anda gideceğimiz yere varmak. Bir anda iş hayatının merdivenlerini çıkmak isteriz. Tasarruf yaparken de böyleyizdir. Çiftçi ve buzağının hikayesini belki hatırlarsınız. Zengin bir adamdan bir buzağı alan çiftçinin hikayesidir bu. Buzağının büyüyerek kendisine büyük faydası dokunacağına inanan ve o yüzden de buzağına gözü gibi bakan bir çiftçinin hikayesi aslında. Hazırsanız başlayalım. Günler geçip buzağı büyüdükçe çiftçinin gideri de artar. Bir gün gelir. Bu buzağının büyüyüp öküz olmasını bekleyemem. Bu buzağı satıp yerine bir sürü koyun alırım. Hem koyun daha ucuz hem de bakımı daha kolay der ve öyle yapar. Aylar geçtikçe koyun yetiştirmenin düşündüğünden daha zor olduğunu anlar. Bu sefer koyunun büyüyüp yavrulaması çok uzun sürüyor. En iyisi ben bunları satıp her gün yumurtlayacak tavuklar alayım der. Ve bu kez de öyle yapar. Planı kendince işlemekte ve yumurtaları satarak iyi para kazanmaktadır. Çiftçi mutludur artık. Ne var ki aylar geçer ve tavuklar daha az yumurtlamaya başlar ve bir gün gelir hiç yumurtlayamaz hale gelirler. Çiftçi yıkılmıştır. Sinirle tüm tavukları kesip kendine bir ziyafet verir. Ziyafetin ardından her şeye bir buzağıyla başladığını ve tüm olanlardan sonra hayatında hiçbir değişiklik olmadığını fark eder. Geriye kalan sadece şişmiş midesidir. Peki bu hikayede siz çiftçi misiniz? Siz de çiftçi gibi tasarruflarınızın büyümesinin çok uzun zaman alacağını düşünerek sabırsız mı davranacaksınız? İşler zora gelince her şeyden vaz mı geçiyorsunuz? Unutmayın ki başarıya giden kestirme yol yoktur ve zaman en iyi dostunuzdur. Ancak sabırla ve devamlı yatırımla para biriktirebilirsiniz. Peki parayı biriktirmeye başladınız diyelim. Bu noktada tüm biriktirdiklerinizi bir gün ani bir kararla harcama yanlışına mı düşüyorsunuz? Birikiminizin olması için o zevk duygusunu ertelemeli ve elde ettiğiniz kazancı daha fazla kazanmak için biriktirmeye devam etmelisiniz. Ta ki amacınıza ulaşana kadar. İşte o zaman siz gerçek bir birikim sahibi ve zengin olursunuz. Haydi öyleyse çiftçi gibi küçük bir buzağı almak için biriktirmeye başlamanın tam zamanı. Biz tam tersi önce tavukları alacağız. Sonra tavuklar yumurtadan kesilmeden güzel bir koyun alacağız. Bu koyundan güzel yavrular alacağız ve en sonra buzağa artık hedefiniz neyse ona ulaşacaksınız. Peki biz bu hikayeden ne anladık? Hayallerimize ulaşmanın yolu aslında günlük yaşamak değil. Uzun vadeli düşünerek, sabrederek, harcamalarımızı ihtiyacımız olduğu ürünler ile sınırlı tutarak zaaflarımızı bilip nefsimize yenik düşmeden tasarruf yapmanın zorluklarının farkında olarak üstesinden gelerek güçlü bir iradeyle hedeflerimize ulaşabilmek için çabalamanın gerekli olduğunu anlatıyor. Aslında bu çaba gerçekten çok değerli bence. Çünkü çoğu insan bu çabadan yoksun olarak yaşıyor. Bazı takipçilerimin imkanları gerçekten çok sınırlı. Onları ayrı tutuyorum ve geçim zorluğu olan bir ülkede onlara da hak veriyorum açıkçası. Ama çoğumuz imkanları olmasına rağmen hiçbir şekilde çabalamıyoruz. Geleceği düşünmeden yaşayarak paramızı sadece gereksiz ürün kalemlerine harcıyoruz. İhtiyacımız olmayan ürünleri alıyoruz. Sistem öyle güzel tasarlanmış ki boyunuza göre harcamazsanız, benim param var diye boyunuzdan büyük harcama yaparsanız ayın sonunu getiremiyorsunuz. Burada önemli olan husus şu ki lüks yaşayabilirsiniz ama paranız kadar yaşayabilirsiniz. Bugün 50 bin lira kazanan bir kişi aylık 30 bin lira harcıyorsa bu normaldir. Ancak 50 bin liranın tamamını harcıyorsanız burada bir yanlış vardır. Çünkü geleceğinize yatırım yapmıyorsunuz. Eşim ve ben bir kuyumcuya gittik. Kuyumcunun bana tavsiye ettiği şey eşine pırlanta al. Eşin çok değerli olduğu için
Pırlanta harici almaman gerekir. Pırlanta eşine değer katar dedi. Ben de dedim ki benim eşim zaten değerli. Pırlanta eğer eşime değer katacak olsaydı eşim değersiz olurdu. Eşim değerli olduğu için pırlanta ona değer katmaz deyince kuyumcu lafı değiştirdi ve oradan çıktıktan sonra yolun karşısında kuyumcunun ikinci şubesini gördüm ve kuyumcunun bana söylediklerini, neden söylediklerini daha iyi anladım. Birisi size bir fikir verdiğinde kendi akıl süzgecinizden geçirdikten sonra o fikri öyle uygulayın. Aslında şunu söylemek istiyorum. Etrafınızdaki tüccarlar gerçekten hiçbir işe yaramayan ürünleri size değer kattığını söyleyerek ve kendinizi özel hissettirdiğini anlatarak size ellerindeki malları satarak kendilerini zenginleştirirler. Kendilerini zenginleştirdikleri gibi sizi de fakirleştirirler. Lütfen bu numaraları yemeyin. Bu kapitalist sistem zaten bu şekilde işler. Siz kendinizi özel hissetmek istiyorsunuz. Kendinizi özel hissetmek için pırlantaya ihtiyacınız yok. Siz zaten özelsiniz. Bahsettiğim tüccarlar pırlantayı size satarken yüksek fiyattan satıyor, sizden alırken de neredeyse yarı fiyatını alıyorlar. Hatta yarı fiyatından daha az fiyatları alıyorlar. Eğer çok gösteriş meraklısı değilseniz yüzüğünüzün taşını sizden başka kimse bilmeyecek. Ve karşı tarafın bunu bilip bilmemesi de sizin için bence önemli olmamalı. Kendinize değer atfetme yolunuz bu şekilde olmamalı. Başka bir örnek vermek istiyorum. Dolmuşa, otobüse veya metroya bindiğimde çok dikkatimi çeken bir konu var. İstisnasız herkesin ayağında Nike, Adidas, daha ismini sayamadığım bir sürü lüks marka ayakkabı. Dikkat ederseniz dolmuşa, otobüse veya metroya bindiğimizde siz de göreceksiniz. Ama diyeceksiniz ki bunların çoğu orijinal değil. Tamam, bir kısmı orijinal olmayabilir. Kabulümdür ama yine de son derece orijinal duran bir sürü ayakkabıdan bahsediyorum. Birçoğunda orijinal olduğuna eminim. Genelde toplu taşıma araçlarına çok zengin insanlar binmez. Hani nadiren de olsa binebilirler ama istisnalar kaideyi bozmaz diyelim. Bu insanlara sorsan büyük ihtimalle ciddi anlamda borç içerisindedirler. Kredi kartları yüklüdür. Her ay kredi kartını ödeyebilmek için çalışıyorlardır. Belki de kredi çekmişlerdir borçlarını ödeyemedikleri için. Ama ne olursa olsun lükslerinden taviz veremiyorlar. Peki niçin? Niçin bu kadar yüksek para harcıyoruz? Markası çok bilinir olmayan çok kaliteli ürünler var. Alacağınız ayakkabının 1/3'ü fiyatına aynı segmentte bir sürü ayakkabı bulabileceksiniz. Hatta dikkat ediyorum, lüks çantacılara girdiğimde bazı çantalar var ki içleri bile minicik. Neredeyse cüzdan bile girmeyecek kadar küçük ve işlevsel değil. Ama fiyatları oldukça pahalı. Aslında moda diye bize işlevsiz, kullanışsız ürünleri yüksek fiyata pazarlıyorlar. Kapitalistler öyle bir sistem kurmuşlar ki zenginleşmemizi istemiyorlar. Ne zaman elimize biraz para geçse bu lüks tüketim ürünleriyle elimizdeki fazla parayı hemen alıyorlar. Sistem aslında bu şekilde kurulmuş. Bu şekilde kurulan sistem her zaman zenginleşmemizin önündeki en büyük engel. Peki biz toplum olarak neden böyleyiz? Bence toplumsal psikoloji ile alakalı bir durum. Televizyonlardaki, radyolardaki yayınlarda bizlere tüketim toplumu olmamız gösterildi. Ve gösterilmeye de devam ediyor. Bir magazin programı izlediğiniz zaman oradaki konu kim ne zaman hangi gösterişli mekanda eğlendi, hangi elbiseyi giydi, hangi topuklu ayakkabıyı giydi, ayakkabıya kaç para verdi, kaç tane pırlantası var gibi konular ele alındı. Ve biz de meraklı bir toplum olduğumuz için sosyal medyada gördüklerimize özenmeye başladık. Bu şekilde çalışmayı genelde Hollywood yapar. Hollywood yıldızları büyük lüks çantalar alırlar ve Hollywood yoluyla sizlere aşağılık kompleksi aşılanır. Bu çantayı neden almadığınız size sorulur ve siz de bu çantayı almak için çabalarsınız ve bu şekilde sistemin kölesi haline gelirsiniz. Başımdan geçen bir olay var. Anlatmak istiyorum. Benim bir akrabam var. Yurt dışına okumak amaçlı gitmişti ve bana şöyle bir hikaye anlattı. Kendisi günümüzde herkesin aldığı en pahalı telefon markasından almaya karar verdiğini söyledi. Fransa'da elektronik ürünler Türkiye'ye nazaran vergi avantajı sebebiyle daha uyguna geliyor. Ve anlattığına göre o gün iş yerine gittiğinde herkesin telefonunun standart bir telefon olduğunu gördüğünü söyledi. Ve utandım dedi. Orada o telefonu alamadım. Çünkü arkadaşları hava atacağını düşünürdü belki.
Belki de kınayacaklardı. Bu da kendisine negatif bir konuma sokacak. Sonra dedi ki ben bu telefonu almaktan vazgeçtim. Fransa'da almadım. Sonra Türkiye'ye geri döndüm. Türkiye'de almaya karar verdim. Türkiye'de fiyatlar çok yüksek olduğu için Türkiye'de de almadım. Ortalama bir telefon aldım dedi. Bu anlatılanları dinledikten sonra toplum olarak lüks tüketim ürünlerini gereğinden fazla tükettiğimizi daha net bir şekilde anladım. Bu videoda asıl anlatmak istediğim sıradan ürünleri tüketebilsek zamanla zenginleşebiliriz, birikim yapabiliriz. Konumuz ile alakalı Cezmi Ersöz'ün güzel bir sözü var. Artık küresel bir tüketim toplumunda yaşıyoruz ve tüketim davranışı kalıplarının iş ve aile hayatımız dahil hayatımızın diğer her yönüyle etkilenmemesinin imkanı kalmadı. Artık hepimiz daha fazla tüketim baskısı altındayız ve bu yolda kendimiz tüketim ve emek piyasalarında metalara dönüşüyoruz. Şimdi size tüketim alışkanlığından kurtulmanın en büyük ipucunu vereceğim. Beni iyi dinleyin. Şimdi şöyle düşünün. Alacağın çanta ya da telefon her neyse fiyatı 10.000 TL olsun. Her ay bu gibi ürünleri almayıp 10 sene sonra oturacağın eve sahip olmak ister misin? Eğer cevabın evetse benim dediğimi yap ve tasarruf etmeye şimdiden başla. Sizin de vazgeçemediğiniz tüketim alışkanlıklarınız varsa bu alışkanlıklarınızdan nasıl kurtulmaya çalışıyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz video yorumlarından bir sonraki videolarımın konuları için ilham alabilirim. Ve belki de yenemediğiniz tüketim alışkanlıklarını yenebilmeniz için yeni yöntemler ve yeni stratejiler geliştirebiliriz. Bu şekilde yapacağınız yorumlar benim için çok önemli. Bu sebeple yorumlarınızı esirgemeyin. Öncelikle beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı ve açıklamada belirttiğim tüm sosyal hesaplardan beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Herkese bol tasarruflu günler dilerim.